Babam orada ağacın dibinde bir arkadaşından tartışıyor. Gittim oraya, çakım vardı. Çıkardım, dedim ki sen babama ne dedin dedim. Ne diyorsun lan dedi, beni de etti. Ben buna şimdi başladım 14-15 yerinden bıçak vurdum. Babam burada yer içer, akşam saat 1'de gelir. Anneme çorba yaptırır. Kadıncağız o çorbayı yapar. Son kaşığına gelir. Niye bunun tuzu yok diye hepimizi överdi. Ben kaçardım. Kilolu atlet sokaklarda yatardım. Hanımına laf atan 7 kişinin kafasını kesip mezarlığın duvarlarına dizmiş bir adamım. Benim şimdi adım İstanbul'un, Türkiye'nin birçok illerinde bilinir. Kumar oynayan her yerde bulundum. İstanbul'un her yerinde. Parasını kumara veren insanları biliyorum. Kumar böyle bir yani. Bir gün ona dedim ki bir daha bu koğuşta kumar oynatmıyor. Sen ne diyorsun lan dedi bana. Ben buna bir sadirek yapıştırdım. Yarım saat bu kendine gelemedi. Ben de dedim ki öldü galiba. Şaka battı beynine. Neyse yarım saat sonra ayıldım, kendine geldi. İdare geldi. Şimdi kavga ettik ya, bizi ayıracaklar. İşte bu kumar yüzünden hücreye düştük. Biz şimdi cezaevi yatıyoruz zannediyoruz da meğer biz tatildeymişiz, yani piknikteymişiz. Hücreye girince cezaevinde olduğumuzu anladık. Hücrede kibrit yanmıyor, hesabını yap. Yani bu 1 metrekare bir hücrede, tuvaleti falan her şey içinde. Sade bir tabak pilav, başka hiçbir yemek yok. 3 gün orada yattık. O hücreye girdim, çıktığımda kafamda saçlar dökülmeye başladı, bu hale geldim. Yani cezaevinin şeyidir bunlar yani. İçimi çürüttü. Yani beni mahveden hadise o. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Cengiz, soyadım Çınar. 1954 Şengelköy doğumluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Hayatımı burada idame ettiriyorum. Kabadayı nedir? Her sert görünen kabadayı mıdır? Kabadayı dediğin insan tamamen Allah'a ve emirlerine uyan insandır. Öyle herkes ben kabadayım dediği zaman bu kabadayılık rezil olur. Kabadayı dediğin insan gayet merhametli, semtine, etrafına, mazluma sahip çıkan insana kabadayı derler. Yanına 5-10 kişi takıp da ona buna iş gördüren insanlara kabadayı denmez. Bizim semtimizde kabadayının anlamı şu: gördüğümüz abilerimizden, önümüzdeki abilerimizden. Mesela benim yanında yetiştiğim bir Erol abim var, boksör o. Bu adam bileği kuvvetli bir abiydi. Ama bu köyün köpeğine kimseye laf söyletmezdi. Kimsenin namusuna baktırmazdı. Biz o abilerden gördük. Kabadayıyı da böyle biliyoruz yani. Kabadayı insanda her şeyden evvel Allah korkusu olması gerekiyor. Ben Allah'a inanıyorum, Allah'a biat ediyorum deyip de Allah'ın istemediği işleri yapan insanlara asla kabadayı denmez kardeş. Siz nasıl kabadayı oldunuz? Bu yol nasıl başladı? Semtteki insanların yakıştırması bu. Ben asla öyle bir makama gelme şansım yok. Çünkü o kabadayılık çok şeyler istiyor yani. Fedakarlık istiyor, özveri istiyor. Bana gelince ben semtime aşık insanım. Bu köyde hiçbir insanı üzülmesini, incilmesini kesinlikle istemem. Gücüm yettiği kadar insanların arasında hakemlik yapmaya çalışırım. Sözüm muteber olduğu için bize böyle gelirler. Biz de bunların sıkıntılarını görürüz. Yakıştırdıkları kabadayılık. Ben de bu. Bunun dışında gidip onun dükkanına, onun bilmem nesine salça olayım, adam yollayayım, bilmem ne yapayım. Bizim böyle bir felsefemiz yok. Bizim vicdanımızın el vermediği hiçbir şeye biz müsaade etmeyiz. Babanızla ilişkiniz nasıldı? Size kötü davrandığı oldu mu? Ben baba oğul ilişkisi yaşamadım. Sopadan başka bir şey yaşamadım. 5 yaşından 16-17 yaşına kadar annemle dahil olmak üzere her gün 3 öğün yemek, 5 öğün sopa yemişiz. Babam 1,80 boyunda, dağ gibi bir adamdı. Ve babam para sahibi insanken, şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Haseki Hastanesi, Kuleli Asker Lisesi böyle yerleri taşeronluğunu yapardı, boyacılığını yapardı. Fakat şu meydandan parayı eve getiremezdi. Burada yerler, içerler, akşam saat 1'de gelir. Anneme bulgurun ufağı var, pıt pıt. O çorbadan yaptırır. O zaman da gaz ocağı, doğalgaz falan yok. Pompalı gaz ocağı var. Kadıncağız o çorbayı yapar bir tencere. Son kaşığına gelir. Ermeni avlat niye bunun tuzu yok diye anamı hepimizi çil yavrusu gibi överdi. Ben kaçardım. Kilolu atlet sokaklarda yatardım. Ya şimdi düşünebiliyor musun? Kilolu atlet oğlun evden kaçmış gitmiş. Sen sıcacık yatağında yatıyorsun. Yani nasıl bir baba modelisin? Ben kümeste tavuklarla yatıyordum. Çöp bidonların içinde, bak burada deniz kenarında, sandalların arkasında ağların konulduğu bir yer var. Balık ağları da o zaman ipekten yapılırdı. Onlar sıcak olurdu. Onların içinde böyle donuk vaziyette çıkardım yani. Oralarda yatardım bir şey olmasın diye.
Allah'tan o zaman iyi insanlar vardı. Bu taciz olayları falan var ya. Şimdi ben Çengelköy'de gençliğimde yani 15-16 yaşında beyaz yüzlü bir çocuğum yani. Yani kendimizi korumak için çok sıkıntılar çektirdi. Babam en sonunda tımarhanede rahmetli oldu bu alkolden sebep. Ama benim anam babama inat, o kadar dövmesine inat, ölene kadar, hakka yürüyene kadar 5 vakit namazını bırakmadı yani. 93 yaşında Allah rahmet eylesin. Annem böyle hepimiz yani çok zor bir hayat yaşadık. En son burada babamın arkadaşını bıçaklarken ben o bıçağı babama vuruyorum aslında, arkadaşına değil. Ufacık bir çakı. Bir daha bizi annemi dövmesin diye. Yani ona bir korku vermek. Yani ben bunları yaparım gibisinden anlatmak babından yapıyorum. Ve o oldu. Annemi de dövemedi. En son annemi rahat dövdü. Beni asker kaçağı diye şikayet ettirdi. Sinemada otururken polisler geldi beni aldı. Sabah eve gittim, annem pert. Yani benim o zarette olmam ona bir fırsat olmuş. Dövmediği günlerin acısını almış yani. Öyle bir adamdı. Yani ben baba sevgisiyle falan büyümedim. Rahmetli anam bizi ayakta tutan tek oydu. Fakat o zamanlar edep yahu. Annem babamı bırakmamış o kadar sopalara rağmen. Böyle meydana gelmişiz. Mesela ben şimdi zaman zaman mezarlıktan geçerken inerim arabamdan. Mezarına giderim. Baba yani neden bizi bu kadar dövdün diye konuşurum babamla yani. Yani bu içimden çıkmayan bir şey. Babanızın kavga ve bıçaklama olayını anlatır mısınız? Burada oturuyordum. Şimdi ben 7 yaşından beri bu meydandayım. O zaman yani 60 yaşındaki adamların yanına oturuyorduk yani. Biraz böyle şeydim. O zaman 14 yaşında filandım işte. 14-15. Babam orada ağacın dibinde, meyhane orası. Bir tane arkadaşına, doktor diye bir arkadaşından tartışıyor. Hani iki arkadaş birbirine ulandı konuşur ya. Adam babama ulan dedi, sen öyle yapmadın mı filan. O ulan kelimesi benim için bir fırsat olmuş. Gittim oraya, ufak bir çakım vardı. Çıkardım, dedim ki sen babama ne dedin dedim. Ne diyorsun lan dedi, beni de etti. Ben buna şimdi başladım bu belden aşağı, bacaklarından aşağı 14-15 yerinden bıçak vurma. Ama vurduğum bıçaklar yani tesiri yok. Ufak bıçak olduğu için bizi karakola falan götürdüler. Adamın tabii üstü başı kan revan içinde. Tabii benim yaşım ufak olduğundan, yaralarım fazla ağır olmadığından bana bir şey yapmadılar. Bir gün nezarette kaldım. Ve o günden sonra benim babam benim yanımda annemi dövmez oldu. O mesajı aldı yani. Bak bir gün sana da yapacağım bunları. Unutamadığınız, sizi hala etkileyen bir baba anınız var mı? Benim babaannem. Bu kilisenin arkasında Mehmetçik Okulu var. Okul yeni yapılıyor, bahçesini düzenleyecekler. Ben okulda talebelerin içinde en iri yarı bendim. Bütün okulun betonlarını, bahçeleri, ağaçları bize diktirdi bu hoca. Bu hoca da bugün bana 10 lira para verdi. Hamama gidin dedi. Mehmet Karaca diye hala yaşayan bir kardeşim var. Hamama gittik ona. İlk defa hamamı görüyoruz kardeş. Bu kadar takunyalar, bakır taşlar. Biz şimdi birbirimizi dövdük orada. Bir tas su dökmeden çıktık. Geldim eve, baktım babam bahçede kapı yapıyor, bahçe kapısı. Sınırlarımız bana dedi ki nereden geliyorsun dedi. Hamamdan dedim. Sen benden dalga mı geçiyorsun dedi. Keseri bir koydu benim kafaya, bak burada hala yara var. Babamdan unutamadım. Babamdan anımsadığım en güzel anı bu. O anı yani. Ondan başka mutlu bir anımız yok. Kumar nedir? Bir insana neleri kaybettirir? Kumar nedir biliyor musun? Bedava yaşamaktır. Şimdi kumar, iki çeşit kumar var. Bir iblislerin oynattığı, şeytanların, koparıcıların yanı, ameliyat edenlerin. Bir de hem kumarları vardır. Kumar adama kaybettirmeye hiçbir şey yok. Ailesini bile kaybeder. İneğini kumara veren insanları biliyorum. Karısını kumara veren insanları biliyorum. Her şeyini kaybedersin. Her şeyini. Ne kişiliğin kalır, ne insanlığın kalır. 500 bin lirayı kaybediyorsun. Ondan alacağın 50 lira seni mutlu ediyor. Hani giderken 50 lira verir. Yol parası yap diye. Kumar böyle bir lanet. Kumardan uzak durmanın bir tek yolu var. Meşgaleni Allah'la yapacaksın. Allah'ın ipine sarılacaksın. Bir tek kurtuluşun o. Başka türlü bir kurtuluşun yok. Eskiden kumar oynatıyor muydunuz? Kumardan nemalandığım için, kumar aleminde 80 evvelsi yıllarımızı orada geçirdiğimiz için mecburen 1978'de kahve açtım Çengelköy'de. Orada pimponlu falanlı filanlı böyle bu tip yani normal kahve oyunları oynatıyordum. Sonradan ilerleyen zamanda hayat daha zorlaşınca kahvemde oyun oynatmaya başladım. Fakat bu oyunu oynatırken her gece vicdanım sızlıyordu çocuklarıma bu parayı götürürken. Fazla sürmedi. 7-8 ay sonra sattım orayı. Sattım ama başka yapacağım bir iş olmadığından tekrardan kumar oynatanların yanında takılmaya başladım. Şimdi biz orada bir paylaşım yapıyoruz işte. Orada bir huzuru sağlıyoruz bilmem ne. Sebepleniyoruz yani. Fakat bu sebeplenmeler çok uzun zaman sürüyor. Bir de bu şimdi bedava para ya. Hiçbir şeye çalışmadan bu parayı alıyorsun. Herkes 1 lira alırken sen 3 lira alıyorsun.
Buraya hayatın fırsatları oldu bize böyle yaşayalım diye. Fakat çocuklar büyüdükçe o haramın bana nasıl bir zararı olduğunu görmeye başladım. Allah'a yalvarmaya başladım. Beni kurtar diye. Yani çok uzun dönem kumar oynatmadım. Ama oynayan her yerde bulundum. İstanbul'un her yerinde. Hangi semti olursa olsun. Beyoğlu'nda, Sarıyer'de, Bakırköy'de, Karagümrük'te, Kadıköy'de, aklına gelen her yerde Gebze'ye kadar bulundum. Cezaevinde karşılaştığınız en garip suçlu kimdi? Suçu neydi? Benim cezaevinde karşılaştığım en garip suçlu Kelleci Mehmet diye bir abi. Allah rahmet eylesin. Hanımına laf atan, 7 kişinin kafasını kesip Karacaahmet mezarlığının duvarlarına dizmiş bir adam. Kelleci Mehmet o dönemde. O abi beni çok etkilemiştir. Koğuşta yaşanan hangi olaydan sonra hayatım değişti dediniz? Hapishanede bir kişiyle kavga ettiğin zaman hemen yerine ayrılırlar. Mesela bizim koğuşta Aydoğan diye biri vardı. Benden 3-4 yaş büyük bir abiydim. Ya kardeşim biz 12 kişilik koğuştayız. Bizim koğuş da idarenin yakalayamayacağı bir yer. Kumarın en güzel oynanacak yeri. Ya her akşam kumar oynatır. Bizim mubayalar anamız babamız çay getirir, meyve getirir. Kumar oynayanlar yer. Bizim malzemeler gider. Bu parayı alır kimseye bir şey vermez. Bir paket çay bile almaz. Bir gün ona dedim ki bir daha bu koğuşta kumar oynatmıyoruz. Sen ne diyorsun lan dedi bana. Ben buna bir sağ direk yapıştırdım. Yarım saat bu kendine gelemedi. Ben de dedim ki öldü galiba. Şaka battı beynine. Neyse yarım saat sonra ayıldım kendine geldi. İdare geldi. Şimdi kavga ettik ya bizi ayıracaklar. Onu tutukluya verdiler. Beni de 4 kişilik koğuşa verdiler. Paşa dayı diye bir abimiz vardı. Süleymaniye'de. Bu adam papelci. 2 tane cinayeti var bu abinin. 30 sene ceza yatıyordu. Beni tuttu dedi ki oğlum bak akıl 1000 kişiyi yener, güç bir kişi yener. Gücünü kullanma dedi. O laf hala benim kulağımda küpedir. Hayatımın dönüm noktalarından biri o. Şimdi hapishane böyle bir yer güzel kardeş. Orada da rejon gerekiyor. Orada da insanlık gerekiyor. Allah her yerde hazır ve nazır. Sen şimdi orada bile Allah'a biat edip yaşıyorsan hiçbir sıkıntın yok. Allah senden beraber. Allah'ın vaadi benim vaadim değil ki. Cezaevinde unutamadığınız bir olay var mı? Paşakapı cezaevinde o zamanlar Sağmalcılar cezaevi çok zor bir cezaevi. Oranın baş gardiyanı vardı. Onu öldüren biri vardı. Biz aynı koğuşta yatıyorduk. İşte bu kumar yüzünden hücreye düştük. Biz şimdi cezaevi yatıyoruz zannediyoruz da meğer biz tatildeymişiz yani piknikteymişiz. Hücreye girince cezaevinde olduğumuzu anladık. Hücrede kibrit yanmıyor hesabını yap. Yani bu 1 metrekare bir hücreler. Tuvaleti falan her şey içinde. Sade bir tabak pilav. Başka hiçbir yemek yok. 3 gün orada yattık. O hücreye girdim. Çıktığımda kafamda saçlar dökülmeye başladı, bu hale geldim. Tamam, cezaevinin şeyidir bunlar yani. İçimi çürüttü. Yani beni mahveden hadise o. Cezaevinde sizi en çok zorlayan şey neydi? Cezaevinde beni en çok zorlayan şey yemek içmek. Ben mesela yeni düştüğümde karantinada Allah rahmet eylesin Murat abim vardı Sivaslı. Benim de aynı semtte oturduğumuz için o zaman ben çok yakışıklı bir delikanlıydım. Saçıma makas bile vurdurmadı. Beni aldı. Fakat şimdi onlar yemek yiyorlar. İşte tas kebabı yapıyorlar. O zaman dışarıdan öteberi geliyor. İstediğin yemeği yaptırıyorsun. Fakat o yemeğe katkım yok diye ben yemezdim. Şekeri eritirdim. Bayat ekmeği içine doğrardım. Ya niye yemek yemiyorsun? Midem ağrıyor derdim. Bahane uydururdum. Kulakları çınlasın. Ablam var Çanakkale'de yaşıyor hala 78 yaşında. Bütün yemek ihtiyacımı falan her şey parasal, maddi, manevi her şeyimi halletti. Ondan sonra beraber yemeye başladık. Yani hapishanede en çok beni sıkıntıya sokan bir de açlıktan büyümüşüz ya. Açlık bizi mahvediyordu. Koğuş ağası nedir? Ne iş yapar? Hapishanede ne kadar paran olursa olsun, ne kadar güçlü olursan ol, üzerine kapı kapandığı zaman hiçbir kurtuluş yok. Herkes aynı. Allah korusun gece uyurken bir tanesi şişi sokar gittin. Yani işte o koğuş ağaları orada meydana çıkar. Yani kimse kimseye kuyruğunu değdirmesin diye. Mesela 12 kişilik, 20 kişilik veya 40 kişilik Malta denilen yerler var. Oralarda ağa, oradaki adaleti sağlayan bir insandır. Dışarıdaki kabadayı bahsediyoruz ya, koğuş ağası sözü geçen abidir yani. Dışarıdan hep kendine böyle hizmet ettiren kötü adammış gibi gösteriyor. O tipler de var. Şimdi koğuş ağası işte gayrimeşru yolda hırsızlar, yan kesiciler, tecavüzcüler. Bunların içinde yeni çeteler falan var ya. Bunlar kendilerine hizmet ettirmek isterler ama genelde işte cinayet kısmında, yaralama kısmında, kaza kısmında, cezaevinde düşenlerde böyle bir şey geçmez. Gayrimeşru hayat nedir? Dışarıdan göründüğü gibi midir? Aslında böyle bir hayat yok. Çaresiz insanların ucuz yoldan para kazanmak için müracaat ettikleri bir yoldur.
Gayrimeşru adı üstünde yani. Meşru olmayan bir şeyi nasıl yani insanlara yakıştıracaksın? Ama sistem, hayat şartları insanlara bu yola sürüklüyor. Şimdi hele ki bu devirde dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde kimileri isteyerek, kimileri metazori, kimileri de hayal ürünü olduğu için gayrimeşruya böyle düşmüşler. Ha, benim açımdan baktığın zaman gayrimeşru değil de meşru hayat yaşamak kadar güzel bir şey yok. Allah'ın ipini tutacaksın sımsıkı, Rahman'dan isteyeceksin. Mülkün sahibi O, ikram sahibi O. Biz meşru hayat yaşamaya çalışıyoruz. Benim hayatımda gayrimeşru geçmişte çok 50 senem geçmiş. Allah'a müsenalar olsun. Tövbekar olmuşum. Ama o 50 senem benim babamın alkolik olması, tımarhanede ölmesiyle kaynaklanan bize verdiği ızdırapların sonucunda gayrimeşru aleme düşmüşüz. Ama kimsenin ne namusuna, ne malına, ne efendim canına kimseye kastetmemişiz. Biz gayrimeşru yolda nemalanmaya çalışmışız. Ben her gece kafamı yastığa koyduğum zaman Allah'ım kendi katından ver diye sabahlara kadar dua edip ağladığım günler var yani. İsteyeceğim yeri biliyorum. Fakat şimdi mecburen hayatını idame ettirmek için bir şey lazım. Yani gayrimeşru hayatımda kimseye tasvip etmedim ve kötü örnek olmamak için uğraştığım bir delikanlıyım, bir adamım yani. Hayatımın hiçbir döneminde mazlumla asla işim olmamıştır. Gayrimeşru alemde dediğin kumar aleminden beslenmişim. Kurban olduğum Allah da o alemden bize onu kopart, bunu kopart. O gayrimeşrunun asıl şeylerini yapmamışız, işlemlerini. O alemde bile insanları korumaya çalışmışız. Tövbe ettirdiğimiz insanlar var. Şükürler olsun. Gayrimeşru benim hayatımda bu. Gayrimeşru hayatta size en derinden sarsan olay neydi? Beni en derinden sarsacak o hayata düşmem. Ben bu gayrimeşru aleme düştüğüm zaman içimde Allah'ın ateşi öyle bir yandı ki o ateşi söndürecek su bu dünyada zaten yok. Ama Allah'a müsenalar olsun 25 senedir o ateş söndü. Çünkü hakkın verdiğine, hakkın ikramına ben biat etmişim. O ne verirse onu alırım. Onun adına hiçbir şeye karışmam. Yok oğlumun geleceğini düşünürüm, yok kızımın geleceğini. Ya ben onun adına bir şeye karışamam ki. Rızkın sahibi o verecek, o alacak. Onun için gayrimeşru aleme düşme kadar çektiğim bir ızdırap hayatımda hiç görmedim. Ben de isterim insanım ya. Sabahleyin işime gideyim, akşamleyin evime geleyim, çoluğumdan çocuğumdan. Yani gayrimeşru böyle huzursuz bir hayat. Bu da niye? Allah'ın istemediği her şeyi yapıyorsun. İçki içersin. Kumara oynarsın. Her naneyi yersin. Ondan sonra da biz selamun aleyküm, Allah'a emanet ol. Tamam mı? Gayrimeşrunun böyle bir edepsiz tarafları da var ya. Benim şimdi adım İstanbul'un, Türkiye'nin birçok illerinde bilinir. Benim param pulum yok ama adamlığım var. Anladın mı kardeşim? Gayrimeşruya üzüldüğüm, pişman olduğum tek durum o aleme düşmem. İstemeden düşmem yani. Cezaevi dışarıdan anlatıldığı gibi mi? Nasıl bir yer? İki tip cezaevi var. Bir bizim zamanımızda yetiştirilen aslında cezaevi değil. Bunun asıl adı şeytan evi. Ama cezaevi diye değiştirmişler. Ya sen şeytana uymasan ne işin var orada? Ne cezası? Sen burada gördüğün kapalı yerdeki ceza önemli değil. Gideceğin yerdeki cezalar çok önemli. Onun karşılığına bakmak lazım. O zamanlar diyorum ya işte cezaevlerine düşen kader kurbanı. Kader kurbanı kimdir? Mazlum. Kimliğini kaybeder biri bulur. Onun adına kredi çeker. Dolandırır. Adam gider cezaevine. Hiçbir şeyi yokken bir kimlik kaybetmeden ceza yatar. Bu kader mahkumu. Sen git nefsin için kadını öldür, adamı öldür. Onun malına çök, bunun malına çök. Biz kader mahkumuyuz. Ne kadar mahkumsun sen? Sen şeytanın mahkumusun. Adam şimdi hele ki bu zamanki cezaevlerinde şöyle bir durum var. Sıcak su var, 3 öğün yemek var, yatak var. Nasıl olsa iyi kötü paralı olan kardeşler vardır. Onlar sigaralarını verirler. Adam cezaevine kurtulmak için gidiyor. Yani sokakta mesuliyet almayayım, aileme bakmak durumum falan olmasın. Bir suç işleyeyim, cezaevine gideyim. Ya bizi bu hallere getirdiler kardeşim. Gelmesini yemin ediyorum sana. Bir tek sebebi Allah'tan kopuk yaşamamız. Allah'ın ipini tutsak bunların hiçbiri olmayacak. Ben hesabı Allah'a vereceğim. Oradaki insan da benim ailemin hemcinsi. Oradaki çocuklar da benim yavrularım gibi. Ben bunların kurtulması için kendimi feda etmişim. Nefsimden feda etmişim, ekmeğimden feda etmişim. Hiç şu kadarcık pişmanlık duymuyorum. Çünkü orada Allah'ın istediği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ya mazlum kardeşim oraya düşmüş de nasıl düşmüş? Kim düşürmüş? Şimdi hepimiz Müslümanız, hepimiz adamız diye geziyoruz. Herkes yani onun bir şeyinden faydalanmak için mücadele ediyor birbirine. Ben hayatımda kurtardığım insanlar, yani çok mesela cinayetlere engel olmuşum. Birbirine gıcık olan insanlara, arkadaşlara bize müracaat ettikleri zaman hepsini kardeş ederek geri yollamıştır. Kurtardığımız insanlara gelince Allah kurtarıyor, bizi sebep, vasıta kılıyor. Ben işte ortamımızdan, kahve ortamından, meyhane ortamından birçok hadiselere mani olmuşuz yani. Bu da işte sözümüzün itibarlılığından, karakteri yapımızdan. Sen hayallenem hakkında ne düşünüyorsun?
İnşallah sizin sayılarınız artar. Az evvel dedim ya, iyilerin sayısı artarsa kötüler barınacak yer bulmaz. Ya bu ülkede sizin gibi insanların sayısı çoğalması lazım ki halka faydamız olsun. Tüfekle, tankla yapacağımız işler değil. Biz Allah'ın ipine sarılıp birbirimize sımsıkı sarılıp bir yerlere gelmenin derdinde olan insanlarız. Bu da hoş sohbetle olacak, güzel ahlakla olacak, örnekle olacak. Biz bunları bundan başaracağız. Hayal alemde bunların çoğunun böyle işlediğini bana gösterdiler, seyrettirdiler. Benim de çok hoşuma gitti. Allah sizi var etsin, ayağınıza taş değdirmesin. Kur'anlara çalışanların herkes Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum yavrum.